kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yapımı kolay ve çok lezzetli nefis bir avcı böreği tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için bir kaseye yarım su bardağı köftelik ince bulguru alıyorum. Daha sonra aynı ölçüde yani yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Sıcak suyu ekledikten sonra güzelce karıştırarak üzerini kapatıyorum ve bulguru şişmeye bırakıyorum. Bulgurumuz şişerken diğer yandan da kıymamızı kavuracağız. Kıymayı kavurmak için tencereme ilk olarak yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra yarım kilo orta yağlı kıymayı alarak orta ateşte sürekli karıştırıyorum ve eziyorum. Kıymamı kavuruyorum. Kıymayı kavururken tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Yüksek ateşte sürekli ezerek karıştırıyoruz. Böylelikle çok fazla sulanmasını da engellemiş oluyoruz. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak. Suyunu çektikten sonra içerisine soğanlarımızı ekleyeceğiz. Tarifim için 2 adet büyük boy kuru soğan kullanıyorum. Rondodan geçirdikten sonra kıymanın içerisine ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatlarımı da ekledikten sonra karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kıymam bir tarafta kavrulurken diğer yandan da bulgurumuz şişti. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bulguru kıymanın içerisine ekleyeceğim. Soğanlarımı da güzelce kavurarak hazırladım. Daha sonra içerisine şişen bulgurlarımı ekliyorum. Böreğimin iç malzemesini hazırladıktan sonra soğuması için bekleteceğim. Daha sonra hemen böreklerimi yaparak pişireceğim. Bulgurun tamamını ekledikten sonra karıştırıyorum. İç malzemem artık hazır. Son olarak içerisine iri ufaklı doğradığım 1 çay bardağı cevizi ekliyorum. Böreğimin iç malzemesi için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen iç malzemesinin tamamen soğumasını bekleyin. Sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşma olacaktır. Bir diğer taraftan da böreğimin sosunu hazırlıyorum. Böreğimin sosu için 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İkisini kaseye koyduktan sonra güzelce çırpıyorum ve hazırlıyorum. İç malzemem güzelce soğudu. Böreğimin sosu da artık hazır. Şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Tarifim için 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. İlk olarak yufkanın bir tanesini tezgahıma seriyorum.
Şimdi hazırladığım sos ile yufkanın her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Sosu her seferinde karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu sayede daha homojen bir karışım elde edeceksiniz. İlk yufkamın her yerini güzelce yağladıktan sonra ikinci yufkayı da üzerine koyarak kapatıyorum. Aynı şekilde ikinci yufkamın da üzerine her yerini sos ile yağlıyorum. İki adet yufkayı üzerine sos sürerek üst üste koyduktan sonra şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Hazırladığım yufkaları 8 eşit parçaya kesiyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Yufkayı 8 eşit parçaya kestikten sonra şimdi hazırladığım ve soğuttuğum iç harcımı yufkanın geniş kısmına bolca koyuyorum. Bu böreğin iç malzemesi oldukça bol olmalı. Böylelikle çok daha lezzetli oluyor. Tamamına iç harcını koyarak hazırladıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi yufkayı iç harcının üzerine kapatıyorum. Daha sonra kenar kısımlarını da yufkanın üzerine kapattıktan sonra sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Ve de kalan diğer böreklerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Kalan 2 adet yufkamı da aynı şekilde üzerine sosu sürerek üst üste koyuyorum. İç malzemesini koyduktan sonra rulo yapıyorum. Sosumuzdan bir miktar kalacak. Onun içerisine bir adet yumurta ekleyerek güzelce çırpacağız. Hazırladığımız börekleri ilk olarak bu sosun içerisine batıracağız. Daha sonra bolca galeta ununa buladıktan sonra tepsiye dizeceğiz. Dilerseniz böreklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra sosa batırın ve galeta ununa bulayın. Sonrasında buzluk poşetlerine koyarak buzluğa kaldırın. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartarak hızlıca fırına koyun ve pişirin. Böreklerimin tamamını hazırladım. Kalan sosun içerisine bir adet yumurta ekliyorum. Homojen güzel bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum. Böreklerimi batıracağım sosum artık hazır. Diğer bir kaseye de bolca galeta ununu koydum ve hazırladım. Şimdi böreklerimi ilk olarak sosa batırıyorum. Daha sonra bolca galeta ununa buladıktan sonra tepsiye diziyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. 4 adet yufkadan toplamda 16 adet börek elde ettik. Gördüğünüz gibi böreklerimiz de oldukça bereketli. Tamamını sosa batırarak galeta ununa buluyorum ve tepsiye diziyorum. Böreklerimizin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve bol malzemeli. Gerçekten harika oluyor. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz.
Böreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim ve şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlı ayara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika boyunca dinlendiriyoruz. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen böreklerimizi sıcak sıcak servis edebiliriz. Şimdi sizlere bir de böreğimin iç dokusunu göstermek istiyorum. Çıtır çıtır bol iç malzemeli avcı böreğim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.